İyi günler, ben Doktor Tarık Bak. Natural Klinik Saç Ekim Koordinasyon Şefiyim. Bugün sizlere kaş ekimi hakkında birkaç bilgi vermek istiyorum. Kaşlarımız vücudumuzun en önemli parçalarından birisi. Hem gözlerimizin güzelliğini ön plana çıkartmada hem de konuşmada yaptığımız mimiklere anlam katmada çok önemli. Bundan ötürü kaşlarımızın varlığı bizim hayatımızda çok önemli bir yer kaplıyor. Ve herhangi bir nedenden dolayı kaş kaybı yaşayan hastalarımızın ilk tercih ettikleri kaş ekimi oluyor. Bu kaş ekiminde önemli olan bazı noktalar vardır. Öncelikle size kaş ekiminin nasıl yapıldığı hakkında bilgi vermek istiyorum. Aynı saç ekimi gibi hastanımızın döner alanı dediğimiz bölgeden ufak bir bölge seçilerek oradan mikromotor yardımıyla saç kökleri toplanıyor. Burada en önemli olan nokta saç köklerinin tek bir saç teli içeren kökler olması. Çünkü eğer ikili ya da üçlü saç teli içeren biz greftleri kullanırsak bunlar büyüdükleri zaman orada aynı kök içerisinden 2 ya da 3 saç teli çıkacağı için çirkin bir görüntü olacaktır. O yüzden kaş ekimindeki en önemli nokta ekilen greftlerin mutlaka tek saç teli içeren greftler olması. Ayrıca ekim yapılacak kaşın büyüklüğünü, alanının genişliğini ya da şeklini hastayla beraber karar vermek çok önemli. Her hastamızın değişik istekleri olabiliyor. Ayrıca çizilecek olan kaşın hastamızın yüzüne uyumluluğu da önemli. Bu tamamen doktorun tecrübesiyle alakalı olan bir şeydir. Ve doktorla hastamız beraber çalışarak kaş şekline karar veriyorlar. Hastamızın kaş şeklini onayladığı takdirde biz ekim işlemine başlıyoruz. Ekimde DHI yöntemi kullanarak topladığımız tek saç telli greftleri özel DHI kalemlerimizle beraber hastanın çizilmiş kaş bölgesine ekiyoruz. Buradaki en önemli noktalardan birisi de ekilecek kaş tellerinin yönü. Eğer hepsini aynı yönde ekilir ya da normal bir yüz yapısına uygun olmayacak bir şekilde ekilirse ileride tamiri zor şeyler hastamızın başına gelebilir. O yüzden mutlaka deneyimli bir ekibin bir kaş ekimi yapması lazım. Ekilecek yönlerde karar verildikten sonra hastamızın kaş sıklığı hakkında karar verilmesi lazım. Bunda da hastamızın kaş kaybı tamamen olmuş olabilir. Herhangi bir yanıktan dolayı ya da herhangi bir geçirilmiş operasyondan dolayı ya da o bölgedeki bir rahatsızlıktan dolayı kaşların tamamı dökülmüş olabilir. Ya da hastamızın yalnızca kaşının belli bölgelerinde hafif kayıp olabilir. Bunun operasyondan önce planlanarak her kaşa kaç adet kök ekileceği ve hastamızın yoğun bir kaş yapısı mı istediği ya da seyrek bir kaş yapısı mı istediği göz önüne bulundurarak onunla ilgili ortalama bir greft sayısı çıkartılır ve hastamızın istediği sıklıkta kaş ekimini tamamlarız. Ayrıca dediğim gibi bu kaş ekimi yüzümüzün tamamen görülen mimiklerimizde çok etkili olduğu için deneyimli bir ekip tarafından yapılması çok önemlidir. Kaşlarımız sonradan geri döndürülmeyecek yani bir hasar ya da başarısız bir saç ekiminden dolayı çok ilerleyen dönemlerde hastalarımızın eziyet çektiğini görmekteyiz. Bu yüzden hastalarımıza önerim çok deneyimli bir ekip tarafından ekilmesine önem versinler ve kendisine operasyonu yapacak doktorla beraber kaş ekimini planlamada beraber konuşarak hastamızın istedikleri ve doktorumuzun deneyimiyle beraber kendilerine uygun bir kaş şekli yapsınlar.